Herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Şimdi ben dün gece yine bayağı bir yürüdüm, 40 dakika falan yürüdüm. Aynı geldiğim yere çadırımı attım. Çünkü hani güvenilir olduğu için oraya kurmak istedim. Sonra geceliğin 2 tane Fransız geldi böyle. Biraz benim uzağıma çadır attılar. Neyse gece diye konuşmadık. Sabah da benden önce kalkıp gitmişler zaten. Muhabbet etme şansımız olmadı. Şimdi size gösterdiğim yer oraya çıkmayacak. Oğuzhan Tıraş'ın işte bu yırtık pantolon diye lakabı var. Öyle bir tekme atarak meşhur bir pozu var. Onu çekmeye çalıştım. O da benim seyahatime ilham veren, gezme hevesini arttıran insanlardan birisi benim için. O yüzden de oraya gidip o pozu vermek istedim. Şimdi gezeceğimiz en önemli yerleri gezdim diyebilirim. Bir kale kaldı benim için önemli olan. Daha çok yer var da hepsine gezemeyiz maalesef. Kaleyi de hemen görüp otostopa başlamak istiyorum. Bakalım, yani bir an önce burada şehirden çıkmamız lazım. Alışverişimi falan yapayım. Ondan sonra şehirden çıkalım. Mekanı bugün açmışlar sonunda. Hangi gün açıyorlar bilmiyorum. Burası Stalin işte. Hava iyi olunca mı açıyorlar anlamadım yani. Biraz da işe çıkalım. Attım tezgahı baba buraya. Şimdi biraz ne iş alacağım burada. Merkezde polisler falan vardı. Sıkıntıydı. Hani korktum açıkçası. Burası sakin. Polis yok. Sadece bu yukarı tepeye çıkmaya gelen insanlar geliyor. O yüzden güvenilir bir yer yani. Neyse biraz ney çaldım. İşler kısat bugün. Size bir şey göstereceğim. Abi bu nedir ya? Silvia'nın doğum günü partisi. Bu kadar şey mi yapılır ya? Kocaman pankart mı yapılır abi? Şimdi bu nehir bölgesi, bu kısım. Nehrin kıyısındayız şimdi. Sanki benim anladığıma göre bu kısımda daha çok zenginler yaşıyor gibime geldi. Çünkü evler biraz daha lüks. İşte konsolosluklar falan bu tarafta. Buranın durumu biraz daha iyi gibi geldi bana. Şunlara benim gibi mi seyahat ediyor acaba? Anne baba 2 tane çocuk. Çadırları falan da var. Burası sanırım kale yolu. Çünkü bu kadar yoğun olduğuna göre insan mutlaka kaleye gidiyordur diye düşünüyorum. Bakalım. Şu ilginç bir arp mı bilmiyorum ne, hangi alet. O çaldıkları aletin ismi sanırım banduraymış. Dostlar, buraya çıkmak bayağı bir çantayla zor. Size zahmet bir aboneliğinizi, bir like'ınızı alırım. Alta yorumda yazabilirsiniz. Şimdi neredeyse gelmek üzereyiz. Dostlar, kale ucunu gösterdi. Burada müze de var. Yani kale aslında bir yer ama içinde bir sürü gezecek yer var. Ona göre biletlerinizi almanız lazım. Birçok kompleks var. Yani yarım gününüzü falan ayırmanız lazım buraya gezmek için. Yani Topkapı Sarayı gibi düşünün. Mesela nasıl hani yemekhanesi ayrı, işte ondan sonra insanların kaldığı yer ayrı falan filan. O yüzden kısım. Tabii ki de şehrin en yüksek noktalarından birine yerleştirilmiş kalede. Çünkü eskiden etrafı gözlemleyebilmek için, saldırılara görülmek için. Şuralarda surları geçtik. İçeride gördüğünüz gibi sanatsal etkinlikler de oluyor. Gelmeden önce kontrol ederseniz internet sitesinden program hakkında da bilginiz olur. Şunlar çok iyi ya. Burası müzenin mağazası. Yani aslında çok hediyelik eşyalar falan var işte. Şöyle çok değerli bir şey var mı? Hatıralık eşyalar var. Kuşlar güzelmiş. Çok güzel binalar var ya. Ama daha çok kafeler, restoranlar falan var. Yani buraya gelseniz aç kalmasınız, korkmayın. Fiyatlarını bilmiyorum ama büyük ihtimal pahalı olabilir. Şimdi gelmek üzereyiz. Ve karşınızda kale. Vay. Manyak ya. Filmlerdeki gibi aynı. Prag Kalesi aslında bunun hepsiymiş. Kompleksin hepsiymiş aslında. Burası katedralmiş. Ben uzaktan görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Kale burası dedim. Yani tüm kompleksler
bir bütün işte kale oluşturuyor. Şöyle göstereyim. Güzel ya. Bu da büyük ihtimal baroktur herhalde. Şu detaylar muhteşem ya. Benim en sevdiğim yer burası oldu yani mimari açıdan. Zaten telefonun önünden böyle bir meydan çıkıyorsunuz. Burada sanırım hala bazı devlet görevlileri burada çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yani kadraja sığmıyor. O yüzden bu kadar gösterebiliyorum. Ama çok muhteşem ya. Şuralar falan. Düşünsene bunları tek tek elle oymuşlar. Üstünde bir saat kulesi var görüyorsunuz. Burada bir dikili taş var. Burası Aziz Vitus Katedrali olarak geçiyor. Aslında çok eski değil. 1929 yılında inşa ediliyor. Ama gayet bayağı bir eski gibi duruyor yani. Yani zaten en önemli yerlere girişler paralı. Sadece bu kale kompleksi saat 10'a kadar açık diyebiliyorum. Yani zaten Google'dan yazınca açık olduğu saatleri yazıyor. Yani hangi kısma girmek istiyorsanız ona göre bilet almaya alıyorsunuz. Şu detayları göstereyim size. Yani yine İncil'den sahneler. Hazreti İsa'nın çarmıha gelişi. Bunlar da havarileri sanırım. Bu tarz işlemler var. Komünistler galiba tamir etmeye çalışmış. O yüzden bir taraf renkleri farklı mesela fark ettiyseniz. Sağ tarafla sol tarafın renkleri farklı yani. Arkadaşlar içinde göstereyim burada. Peter Parler başlıyor. Ama öldüğü için daha sonra oğlu devam ediyor inşaata. Üstte kule var. Kulede çıkmak için ayrı ücret vermeniz lazım. Size burayı da göstermek istiyorum. Yani çok süper. Mimari açıdan anlatamayacağım belki ama çok detay var yani. Buraya gelirken zaten burada en çok görmek istediğim yer burasıydı çünkü direkt şehre girdiğiniz zaman tepesi gözüküyor. Tepeden gözüküyor. O yüzden çok ilginç çekmişti. Vallahi. Şurası sanırım devlet binası. Bir memur gibi birisi çıktı. Böyle daha nereye gideceğiz bilmiyorum yani. Buraya girdik. Etraf böyle şu cam vitraylar çok dikkat çekiyor. Işık gelince renkli bir huzme oluyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ya. Zaten herkes buraya girmeye çalışıyor. Tam ortada böyle bir heykel duruyor. Etraf böyle. Herkes daha çok yani resim çekmeye, video çekmeye gelmiş zaten. Bu kısma girmek ücretsiz ama buradan sonrasını gördüğünüz gibi bilet basıyorsunuz ve biletle geçiyorsunuz. Zaten önemli yeri benim için aslında burası, burayı görmekti. Yani sanat eseri gibi şu camları nasıl işlemişler bilmiyorum. Özellikle şuradaki detaylar çok muhteşem ya. Şurada tablo falan da var. Ayinde nasıl olacağı merak ediyorum. Şu büyük çember de içeriden böyle gözüküyor. Şu kubbemsi yapıları görüyorsunuz. Bildiğim kadarıyla işte Avrupa'da birçok mimar böyle büyük kubbeler yapmaya çalışıyor. Ama en büyüklerinden birisini Mimar Sinan kendisi yapıyor. O yüzden yani yanlış bilmiyorsam ve tarihe geçiyor yani o büyük kubbeleri yapmasından dolayı. Burada hemen kuyu var. Burası da Leopold Çeşmesi diyebiliyorum. Şuradaki kartal işte Çekoslovakya kurulduğu zaman bazı kısımları çıkarılıyor falan filan. Öyle bir hikayesi var. Basın da gelmiş. Adamlar kocaman çanak takmış ya. Tepe olduğu için burası hafif rüzgarlı. Ona göre hazırlıklı oldu yani. Kartalı da göstereyim. Ortada aslan gibi bir şey var. Burası da St. George Bazilikası. Bir de altın yol var. Orada da eskiden altın
takı falan satıyorlarmış. O yüzden ismi Altın Yol kalmış. Gelirseniz oraya da uğrayabilirsiniz. Ama çok bir şey yok yani. Eski dükkanlar var. İçeride çok bir esprisi de yok yani. Böyle bir yer. İçeride de Aziz Mia'nın mezarı varmış. Onu gösteriyorlar. Bana bu kadar yetti açıkçası. Siz tabii gelmeden önce detaylı okuyun. Öyle gelin, benim gibi bodoslama gelmeyin. Eğer daha detaylı gezerseniz sizin için daha anlamlı olur yani. Aslında askerlerin nöbet değişim saati geldi. Denk geldi sanırım. Ya da başka bir dersim var, bilmiyorum. Bir tane de bayan var askerler arasında. Kadın. Ben demeyecektim. Şu an saat 5'e doğru geliyor. Bir tane de asker onlara eşlik ediyor arkasında. Bugün sanırım bir şey var ya, bayağı televizyon falan vardı, polis var. Bir olaylar dönüyor ama anlamadım. Böylece kale faslı da biter. Buradan nereye çıkıyorum ben de bilmiyorum, hayatımda ilk defa geleceğim. Size detaylı göstereyim şurada haritada gezeceğiniz yerleri. Şurada isimleri de yazıyor. Saat 5'ten sonra gelmeyin yalnız. Kale açık ama kapalı. Bazı katedraller kapalı. Şu Altın Yol dediğim burası. Yani bildiğimiz büyük ihtimal geçmişimdir oradan. Zaten önemli yerleri gezdik diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yere çıktım abi. Yine Prag manzarası. Ayaklarımızın altında. Askerleri de görüyorsunuz. Orada dimdik duruyorlar. Hiç hareket etmiyorlar. Bir de güneş gözlüğü takmışlar sanırım. Şöyle size de zoomlayayım. Siz de görün. Şu asker beni almadı içeri. Polis. Millet orada dolaşıyor ama niye gelmedik anlamadım. Orada almadı, ben de aşağıdan girdim. Size daha yakından göstereyim askerleri. Şöyle yukarıda da heykeller var. O Zeus mu tam bilmiyorum, kimin heykeliyse artık. Buradakiler yine daha askere benziyor. Danimarka'daki kraliçenin sarayına gitmiştik. O videoyu da Danimarka videolarına izleyebilirsiniz. Linkini koyarım. Oradaki askerler iyice çocuk gibiydi, böyle tam şeydi yani. Asker diyemezdim yani neredeyse. Neyse, manzaramız böyle baba. Biz manzaranın keyfini çıkaralım. Size son olarak manzarayı göstereyim. Şuraya çıkamadım. Şurası Petr'in gözlem kulesi. Altında da bahçe var. Şöyle yaklaşayım. Eiffel Kulesi'ne benziyor biraz. Ben gidemedim ama siz giderseniz mutlaka beni de etiketlemeyi unutmayın. Cemix Kaplan. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aranızda gitmek istiyorsa Funky Donkey Festival olmuş. Bilginiz olsun. Şurası da sanırım Charles Bridge diye geçiyor. Karl Köprüsü. 4. Karl. Buranın üstünde de çeşitli eserler var. Mimari eserler. Burası da gelecek yer arasında. Gördüğünüz gibi zaten bayağı kalabalık yani. Yoldan aşağı inerken böyle çeşitli takılar var. Anahtarlıklar, magnetler. Yani bu yoldan aşağı inerseniz bir sürü şey var. O geleneksel tatlarından da deneyebilirsiniz. Evet, topaç koymak isterseniz koyarsınız. Güzel eşyalar var yani. Bu da nostaljik tren gibi.